Herkese merhaba, Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bonbon şekeri örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Balon modeli de denebiliyor. Bebek örgülerine çok yakışan, çok şirin, sevimli bir model. Modelimizi kurarken ilmek sayımızı şu şekilde belirleyeceğiz. Yapacağımız bonbonların sayısına x dersek ilmek sayımızı 4x artı 1 şeklinde oluşturacağız. Yani 4'ün katları artı 1 ilave ederek ilmek sayımızı belirleyeceğiz. Modelimiz 6 sırada bir oluşuyor. Şimdi başlangıç için ben öncelikle belli sayıda ilmek attım. Toplamda şu an şişimde 31 ilmek var. 6 tane bonbon tekrarını hesaplayarak ilmek sayımı belirledim. 6 tane 4, 24. Bir tane de ilave ediyorum. 25 ilmek. Kenarlara da 3'er ilmek haroşa örgü ilave ettim. Yani bunların modelle ilgisi yok. 25'e 3, 3, 6 tane daha eklediğimde 31 ilmek buldum. Ve model öncesine 3 sıra haroşa ördüm. Video öncesinde hazırlık olsun diye. Şimdi modelimizi uygulamaya başlayacağız. İlk başlangıçta sadece 6 sıra düz örerek modele başlıyoruz. Yani önden düz, arkadan ters örerek toplamda 6 sıra, 3 ön 3 arka sıra şeklinde düz örerek başlıyoruz. Sonrasında da zaten modelimizin tekrarları 6 sırada oluşuyor. Dediğim gibi kenar ilmeklerim haroşo. Önden hepsini düz örüyorum, bütün ilmekleri. Arka sırada bu kenar 3 ilmeklerimi de düz örüyorum. Her iki taraftaki, ortadaki ilmeklerimi ters örüyorum. Bu şekilde 6 sıra örüp gelelim hemen. Evet, 6 sıra düz örgü ördüm. Önden düz, arkadan ters örerek kenarlarda, her iki kenarda da 3'er ilmek haroşolarımız oluştu. Bakın 3 sıra şeklinde oluştu bu süre zarfında. Şimdi bunu ilk defa başlarken yapıyoruz. 6 sıra örgüyü bir kere yapıyoruz. Sonrasında şimdi tekrarlar şeklinde devam edecek kısma başlayacağız. Modelimizin bundan sonraki sırayı ilk sırası olarak düşünelim. İlk sırada bakın şöyle bir uygulama yapacağız. Kenardaki 3 ilmeği önce örüyorum. Kenar ilmeklerimiz. Sonra bakın sıra 1 diye açıkladım burada. Şöyle yapacağız. Bir tane düz öreceğiz. Ama nasıl düz öreceğiz? 4 sıra sökerek 4 sıra alttaki ilmekten öreceğiz bu düzü. Sonra 3 tane düz öreceğiz. Sonra tekrar sökerek düz öreceğiz. 3 düz öreceğiz. Bu şekilde ilk sıramızı tamamlayacağız. Bakın bunu uygulayalım. 3 tane kenar ilmeğimi ördükten sonra bakın sıradaki ilk ilmeği şişten çıkartıyorum ve 4 sıra söküyorum. Bakın 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu. 4 sıra söktükten sonra zaten şu söktüğümüz iplerin sayısından anlıyoruz onu. Oluşan ilmeğe şişime şöyle geçiriyorum. Bakın bu söktüğümüz iplerin altından geçiriyorum şişimi de. İpimi buradan geçirip bu şekilde şöyle elinizde tutabilirsiniz burada bu ilmeği. Daha kolay olur. Örüyorum. 4 sıra alttan örmüş oldum bu ilmeği. Sonra hiç böyle bunu bollaştırmıyorum bu şekilde. Bonbonların oluşması için ördüğüm şekilde kalıyor. Araya 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. Sonra yine aynı şeyi yapıyorum. Bakın ilmeği çıkartıyorum. 4 sıra söküyorum. 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu. Oluşan ilmeğe şişimi geçiriyorum. Yine bakın bu söktüğüm iplerin hepsinin altından şu şekilde şişimi geçirerek bu ilmeği yine şöyle elimle tutarak burada örerek alıyorum. Sonra tekrar arada 3 tane ilmek örüyorum. Bu şekilde bakın bonbonları oluşturacağız. Bu aradaki 3 ilmekler bonbonların içindeki ilmekler olacak. Bu söktüğümüz ilmekler de bonbonların aralarını oluşturuyor. 3 tane ördükten sonra bakın yine sökmeye başlıyorum. 1, 2, 3. Bazen böyle ipin katı gelmiş olabilir. 4. 4 tane söktükten sonra bakın bu şekilde almıyorum. Buna dikkat edelim. Bütün bu söktüğüm iplerin altından geçiriyorum şişimi. Örerek o ilmeği alıyorum.
Sonra tekrar 3 tane örüyorum. Bu sırada uygulayacağımız şey bu. Zaten de modelin bütün uygulama sırası aslına bakarsanız bu sıra. Diğer sıralarda düz ve ters örerek devam edeceğiz. Arada 3 tane ördükten sonra bakın yine sökme ilmeğine geldim. Söküyorum. 1, 2, 3 ve 4. Oluşan ilmeğe şişimi takıyorum. Bütün bu söktüğüm iplerin altından geçerek o ilmeği örüyorum. Devam edelim. Bu sırayı birlikte yapalım tekrarlarla pekiştirmek adına. 3 tane ördüm. Bakın söküyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bakın yine iplerin altından şişe geçirdim ve örerek aldım. Devam ediyorum. 1, 2 ve 3. Yine sökmem gereken ilmeğe geldim. Bakın söküyorum. 1, 2, 3 ve 4. Yine bu iplerin altından geçirerek ilmeği örerek alıyorum. Arada yine 3 ilmek öreceğim. Bakın kenarda son 4 ilmeğim kaldı. Modele ait son ilmek. Diğer 3'ü zaten kenar ilmekleri. Bu son ilmeği de yine söküyorum. 1, 2, 3 ve 4 sıra söktükten sonra aynı şekilde bu ilmeği de örerek alıyorum. Kenar ilmeklerimi örerek sırayı tamamlıyorum. Modele ait uygulama yaptığımız tek sıramız bu. Bu sıradan sonra bakın ikinci sırada arka yüz olacak o sıra. Hepsini ters öreceğiz. Sonra ön sıraya döneceğiz. Hepsini düz. Arka sırada hepsini ters. Ön sırada tekrar hepsini düz. Arka sırada hepsini ters. Yani bakın bu birinci sırada model uyguladığımız sıradan sonra 5 sıra normal düz örgü gibi önden düz arkadan ters şeklinde 5 sıra daha örüyorum. Bütün bu örgümüz toplamda bir modelimiz ilk sırayla birlikte 6 sıraya tamamlanmış oluyor. Bu 6 sırayı tamamladıktan sonra tekrar başa dönüyoruz ve modelimiz bu 6 sıranın tekrarları şeklinde devam ediyor. Şimdi ben bu aradaki 5 sırayı öreyim. Sonrasında ikinci model sıramızda tekrar görüşelim. Evet bakın modelimiz bu durumda. İlk uygulamamızda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bonbonumuz ya da balonumuz oluştu. Modelimi uyguladığımız bu sökerek aldığımız sıradan sonra 5 sıra daha ördüm. Normal düz örgü ördüm. Önden düz, arkadan ters olacak şekilde. Şimdi bu yaptığımız uygulama ikinci bonbonlarımızın temelini oluşturdu. Şimdi ön yüzdeyiz. Tekrar ikinci bonbonlarımızı yapmak üzere yine sökerek alma sırasındayız. Onu uygulayacağız. Bu arada bu 5 sıraya bakın şu arkadan kolaylıkla sayabilirsiniz. Şurada şu alttan sökerek daha doğrusu aldığımız ilmek çok net görünüyor bakın. Bu aralarda hepsi çok belirgin. O ilmekten ya da o sıradan sonra bakın şu ters ilmekleri sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde 5 sıra örmüş olduk. Bu şekilde bu ara örgümüzü tamamladıktan sonra şimdi tekrar bonbonlarımızı yapacağız. Ama ufak bir detay var. O da bonbonları kaydırarak yapacağız. Yani ilk uygulamamızda bakın 1 ve 2. bonbonlarımız buradaydı. Bunların aralarına bonbon yapacağız. Yani bu aralarda hep olacak. Aralara kaydırmış olacağız. Bunun için de şunu yapıyoruz. Bu söktüğümüz ilmeği hep bir önceki bonbonların 3 ilmekten oluşan bonbonların ortadaki ilmeğine gelecek şekilde yapıyoruz. Bakın 3 tane bu ilmeğin ortadaki ilmeğimiz şu. Takip ediyorum şu ilmek. Şimdi ikinci uygulamada bu ilmeği sökerek öreceğiz. Ona da bakalım. Bakın kenardan 3 tane kenar haroşalarım var. Onları hiç dikkate almayın. Bunlar tamamen modelden bağımsız kenar bandımız. O 3 tane ilmeği saymazsam bakın 2 tane öreceğim. Sonra 3. ilmeği sökeceğim. Ki bu tam bir önceki bonbonun ortasına gelsin. Hemen şimdi bunu yapalım. İlk uygulamada kenardaki 3 ilmekten hemen sonra sökerek başlamıştık.
Şimdi 2 tane örüyorum. Ondan sonra 3. ilmeği söküyorum. Yine aynı, tamamen hiçbir fark yok. Bakın 1, 2, 3 ve 4 sıra söktüm. İlmeğe şişimi geçirdim. Bütün bu söktüğüm ilmeklerin altından, iplerin altından örerek o ilmeği aldım. Sonra aralar yine hep aynı 3 ilmek. 3 ilmek ördükten sonra tekrar sökmem gereken ilmeğe geldim. Bakın 1, 2, 3 ve 4 kere söktüm. Bu iplerin altından ilmeğe şişimi geçirip şöyle elimle de tutuyorum. Bakın kolaylaşıyor o zaman örmek. Örerek aldım. İpimi çekmiyorum dediğim gibi. Aynı kalınlık ya aynı nasıl diyeyim genişlikte daha doğrusu diğer ilmeklerle kalmış oluyor. Devam ediyorum. 3 tane ördükten sonra 4. ilmeği yine bakın söküyorum. 1, 2, 3 ve 4 sıra söktükten sonra bu ilmeği örüyorum. Devam ediyoruz. 1, 2, 3 tane örüyorum ve söküyorum. 1, 2, 3, 4 sıra. Artık anlaşıldı sanıyorum. Hep aynı uygulamalara devam edeceğiz. 3 tane ördüm. Bakın 4. ilmeği 1, 2, 3 ve 4 sıra söktüm. Sonra örerek aldım. 3 ilmek örüyorum. 4. ilmeği 1, 2, 3, 4 sıra sökerek örüyorum. 1, 2 tane ördüm. Tıpkı bu tarafta olduğu gibi sonra kenar ilmeklerindeyim. 3 tane kenar ilmeğini örüyorum. Şimdi model sıramızı uyguladık. Yine arada 5 sıra diğer uygulamamızda olduğu gibi düz örgü öreceğim. Önden düz, arkadan ters şeklinde. Önce ters sırayla başlıyoruz. 5 sıramızı tamamlayıp tekrar görüşelim. Evet, 5 sıra düz örgüyü ördüm arada. Önden düz, arkadan ters olacak şekilde. Bakın yine bu arkadan kolaylıkla sayabiliriz. Şu söktüğümüz ilmekler bakın sökerek ördüğümüz. Onlardan sonra 1, 2, 3, 4, 5 sıra örmüş olduk. Şimdi ikinci modelimizin de tekrar rutinini tamamladık. Şu şekilde döngüler şeklinde devam ediyoruz. 5 sırayı örerek ikinci modeli de tamamladık. Bakın tekrar sıra 1'e geri dönüyoruz buradan sonra. Yani sökerek ördüğümüz sırayı tekrar öreceğiz. Şimdi 3. bonbonlarımız olacak. Yine kaydırma işlemi yaptık. İkinci de aralara getirmiştik. Yine ilkiyle aynı olacak. Dolayısıyla kenardan 3 ilmek ördükten sonra ilk ilmekte sökerek örme işlemini yapacağım. Böylece yine aralara gelmiş olacak bonbonlarımız. Hemen başlangıcını isterseniz yapalım. 3 tane ilmeği, kenar ilmeklerimi öncelikle ördüm. İlk ilmekten sökerek başlıyorum yine. 1, 2, 3 ve 4. 4 sıra söktükten sonra ilmeği örerek alıyorum. Arada 3 ilmek tekrar örüyorum. Yani ilk uygulamamızdaki, ilk modeldeki uygulamanın aynısını yapıyoruz. Tekrarları uzatmayayım bu şekilde. Ben bu sırayı tamamlayayım. Hatta birkaç model uygulaması daha yapayım aynı şekilde. Modelimizin görüntüsüyle tekrar görüşelim. Evet, örmeye devam ettim.
3 ve 4. modelleri de tamamladım bakın. 3. modelimiz 1. modelimizle aynıydı uygulama açısından. Aynı şekilde 4. modelimiz de 2. modelimizle aynı oldu. Bu şekilde 5. 6. modellerimizi tekrarlar şeklinde uygulamaya devam edeceğiz örgülerimizde. Umarım anlaşılmıştır. Çok şirin ve bebek örgülerine çok yakışan bir model. İnşallah bir yelek öreceğiz bu modelle bundan sonraki videolarımızda. Şimdilik bu videoda anlatacaklarımı tamamlamış oldum böylece. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın.